Atatürk'ün tarihe olan merakı öğrencilik yıllarından ölene kadar devam etmiştir. Tarih bilimini hobi ya da araştırma amacıyla değil, bugünü anlamlandırmak ve geleceği şekillendirmek için kullanmıştır. Kitaplar üzerine aldığı notlardan da anlaşıldığına göre ciddi okumalar yapmış. Atatürk'ün okuduğu tarih kitaplarına şöyle genel olarak bakarsak, kültürel birikimiyle ilgili fikir sahibi de olabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihle ilgili düşünceleri ve gerçek çalışmaları Cumhuriyet'in ilanından sonradır. Onun tarih görüşünü ikiye ayırabiliriz. Türkçü düşünceleri, Türk milletinin medeni yönlerini, tarihe katkılarını açıklamak, Anadolucu teori ise Anadolu'nun ilk yerlilerinin Türk olduğunu ispatlamak. Bu konuların ayrıntısına girmeden önce Batılıların Osmanlı Devleti ve Türklerle ilgili düşüncelerine bakalım. Birinci Dünya Savaşı sonrası Wilson prensipleri çerçevesinde milletlerin ulus devletlerini kurma hakkı olduğu kabul edilmiş. Bu doğrultuda Osmanlı Devleti üzerinde pek çok millet kendi ulus devletlerini kurdular ya da kurmak için çalıştılar. Mondros Anlaşması ve arkasından Sevr Anlaşması ile Anadolu'yu işgal eden devletler, işgali haklı göstermek için çeşitli gerekçeler gösterdiler. Yunanlar nüfus istatistikleri üzerinden Batı Anadolu'nun Helen kimliğini ispatlamaya çalıştı. İtalyanlar Romalıların torunları olduklarını, Fransızlar ise Haçlı seferleri sonrası kurulan Frank Krallığı üzerinden Anadolu'da hak iddia ettiler. İşgali haklı göstermek için Türklerin barbar olduğu, uygar olamayacağı, insanlığa hiçbir katkılarının olmadığı da yazıldı. Balkanlarda ve Orta Doğu'da sürekli baskı yapan, zorba bir halk oldukları için Anadolu'dan sürülmeleri isteniyordu. Bir de ırk araştırmalarının Avrupa'da yoğunlaştığı dönemlerde Türkler için sarı ırktan oldukları ve ikinci sınıf insan oldukları söyleniyordu. Bu düşünceler ve olaylar ışığında Mustafa Kemal'in tarih çalışmalarına yön vermesi ve yapılan araştırmalar daha anlamlı oluyor. Atatürk'ün tarih görüşü ve tarih üzerine yapılan çalışmalar nelerdir? Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu kuruldu ve çalışmaları bizzat Atatürk tarafından takip edildi. Bu yıllarda Türklerin Anadolu'ya çok daha önce, Bizans'tan da önce geldiği savı ortaya atıldı. Anadolu'nun haklı sahibi olduğumuzu ispatlamak için Osmanlı Devleti öncesi dönem titizlikle araştırıldı. Antik dönemlerde Anadolu'da yaşamış uygarlıkların da Türk olduğu tezi kabul edildi. Tarih çalışmaları bu düşünceyi doğrulamak için yapılmıştır. Alacahöyük kazılarında bulunanların 5500 yıllık Türk tarihi belgeleri olduğu Tarih Kurumunca yazıldı. Rıza Nur'un Türk Tarihi kitabında Hititler ve Sümerlerden de Turan ulusu olarak bahsediliyor. Cumhuriyetten önce İslam tarihi esaslı ümmet anlayışı ve Osmanlı hanedan tarihi anlayışı mevcuttu. Tarih anlatımı Osmanlı merkezliydi. Osmanlılarla ilgisi sebebiyle Selçuklulardan ve beyliklerden kısaca bahsediliyordu. Türk tarihi ile ilgili herhangi bir ayrıntı anlatılmıyordu. Atatürk'ün üzerinde çalıştığı Türk tarih tezini de bu doğrultuda yorumlamak gerekir. İslamcı, Turancı ya da saltanatvari bir tarih anlayışı yerine ulusal bir tarih bilinci hedeflendi. Bu tez ile Türk tarihi bir bütün olarak düşünüldü. İlk Türk Devleti'nin 5. yüzyılda kurulduğu kabul edildi. Türk devlet geleneğinin yüzyıllardır devam ettiği, Osmanlı Devleti'nin de Selçuklu Devleti'nin mirası üzerine kurulduğu kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk Devleti'nin bayrağı bu düşüncenin kanıtıdır. Cumhuriyetle birlikte ümmet fikri yerine Türk milleti kabul edildi. Türk kültürü üzerine çalışmalar da bu amaçla yapıldı. Atatürk bir konuşmasında şöyle diyor: "Biz milliyet fikirlerini tatbikte çok geç kalmış ve ilgisizlik göstermiş bir milletiz. Osmanlı içindeki çeşitli toplumlar hep milli inançlarına sarılarak milliyetçilik idealinin gücüyle kendilerini kurtardılar. Anladık ki kabahatimiz kendimizi unutmuş olduğumuzmuş." Atatürk tarihin sadece yaşananların kaydı olmadığını düşünüyordu. Tarihin neden-sonuç ilişkisini değerlendirerek eleştiri yapılmasından yanaydı. Cumhuriyet öncesi tarih yazımında ise olaylar herhangi bir yorum ve eleştiri yapılmadan sadece kayıt altına alınıyordu. Bütün bunların yanında Atatürk'ün güçlü bir tarih bilgisi ve birikimi vardı. Okuduğu kitaplardaki tarihsel yanlışları tespit edip düzelttiriyordu. Türk Tarih Kurumu'nun liseler için hazırlattığı İslam Tarihi kitabında İslam peygamberinin hayatı kısmını beğenmemiş ve Hz. Muhammed'in hayatı ve savaşları ile ilgili bölümü kendisi yazmıştır. Pek çok tarihsel olayı ve kahramanı da yorumlarıyla değerlendirmiştir. Bu yorumlarda öne çıkan nokta, tarih boyunca liderlerin duygusal davranarak halkını ya da askerini düşünmeden savaşa girmesidir. Napolyon'la ilgili şunları söylemiş: "Gerçekten askeri kudreti olan, Moskova'ya kadar giden, Fransız ordusunu sürükleyip eriten Napolyon'u düşününüz. Onun hareketleri Fransız milletinin menfaatlerine değil, kendi cihangirane emellerini tatmin içindi." Atatürk milli mücadele yıllarından beri yaptığı bütün konuşmalarda Türk milletinin uzun bir tarihi geçmişi olduğunu, sadece Osmanlı Devleti ile düşünülemeyeceğini anlatmıştır. Osmanlı Devleti üzerinden Türkleri aşağılayan, hor gören düşüncelerle mücadele etmiş, onlara gereken cevapların bilimsel çalışmalarla verilmesini istemiştir.
Yurttaşlarım, az zamanda çok da büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk milletinin hürmette olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve tepasında tuttuğu meşale müstahdelimdir. Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla Fatih'in yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.